Öğrenme verimliliğinin yükseltilmesini hedefliyoruz. Öğrenenleri zamanda seyahate çıkaracağız. Zamanda seyahat nasıl olacak? Warp Drive mı yapacağız? Şimdi gözlerini kapat ve çocukluğunda güzel anıların olduğu bir noktaya git. Bu hiçbir zaman bitmeyen bir yolculuktur. Fakir seyyahların yolculuğu. Uygarlığın sıfır noktası. Göbektepe konusunda gizemli bir hava yaratıldı. Bu seyahatimizdeki amaçlarımızdan biri de bu gizemi çözmek. Burası hakkında neden bu kadar çok teori üretiliyor? Neden bu kadar çok spekülasyon yapılıyor? Bunu anlamış olacağız. Avustralya yerlileri ile Göbekli Tepe insanı arasında bağlantı kuran şu sembolü özellikle görmek istiyorum. İki insanın buluşup konuşması anlamına geliyormuş. İnsan elindeki veriye, belgeye bakıp ona göre konuşmalı. Homo sapiens insan türünün tek örneği olmayabilir ama en zeki ve hayatta kalabilen son örneği. İşte burada insanlık tarihini değiştiren dönüm noktasındayız. Tarih bilincine ihtiyacımız var. Belki ileride fosil olarak da buraya gelebiliriz. Tabii bekleriz. Yani olayın Türk ya da Alman olmakla hiçbir alakası yok. Bilim evrensel. Şu an 12.000 yıl öncesine bakıyoruz. Vay! Bakıyorum zamanda seyahatin keyfini çıkarıyorsunuz. Büyük ihtimalle bağlamından koparılarak ikisinin aynı olduğuna ilişkin bir algı yaratılmaya çalışılmış. En tehlikeli yalanlar doğruya en yakın olanlar. Göbekli Tepe'nin modern toplum yapısının, ki ben bunu yerleşik toplum diye anlıyorum, ilk oluşmaya başladığı yer demiştiniz. İlk yerleşik topluluklar nasıl oluşmuş? Göbektepe'de bu konu hakkında ne öğrenebiliriz? Göbekli Tepe'nin keşfinden önce ilk yerleşik insan toplulukların tarımın keşfiyle oluştuğu düşünülüyordu. Neden düşünülüyordu şeklinde kesin olmayan bir ifade kullandınız? Çünkü o döneme ait elimizde yazılı kayıt yok. Bütün bilgilerimizi buradaki gibi arkeolojik kültür ögelerinden elde ediyoruz. Bunlar da arkeolojik kazılardan elde ediliyor. Arkeolojik kazı ise zorlu, uzun ve masraflı bir süreç. O yüzden mi burayı Türkler değil de Almanlar kazıyor? Aynen öyle. Bu işler için ayıracak daha çok paraları var. Her neyse, henüz tarım bile yapılmıyorken nasıl böyle bir yapı inşa edilmiş olabilir ki? Bölgede kazılar bittikten sonra ancak bu durumu daha net konuşabiliriz. Ancak şimdiye kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda yabani tahıl toplayıcılığıyla artık ürün elde edildiğini biliyoruz. Böyle devasa bir yapının inşa edilebilmesi için gereken zaman da bahsettiğiniz yabani tahıl toplayıcılığıyla mümkün olmuş olabilir. Evet, böylece avcı toplayıcı topluluklar buraya inşa etmiş. Tüm insanlık tarihi anlatısını değiştiren yerdeyiz. Evet, çok fazla hayvan figürü var. Yalnızca hayvan figürü de değil, birçok simge de saklı. Hayvan figürü demişken burada hangi hayvanlar var? Bak, koç, tilki, turna, şurada da yılanlar var. Yaban domuzu, yabani eşek, aslan, kaplan, leopar benzeri birçok hayvan var. 12 hayvanlı Türk takvimindeki hayvanlara da benziyor. Değil mi? Bu dikili taş 3 metre yüksekliğinde. Üzerindeki kabartmalar ise yukarıdan aşağıya doğru boğa, tilki ve turnaya benziyor. Turnanın bacakları anatomik olarak imkansız bir şekilde bükülmüş. Doğal gözlemlere bağlı olarak tasvirler yapan dönemin insanları nasıl böyle bir hata yapmış olabilir? Belki de hata değildir, bilinçli bir şekilde yapmışlardır. Nasıl yani? Klaus Schmidt bunların kılık değiştirmiş insanlar olabileceğini söylüyor. Schmidt buna kanıt olarak bu dizlere sahip başka turna kabartmalarının da olmasını söylüyor. Burada
ise leopar veya sürüngen olan bir kabartma görüyoruz. Aslan figürleri de çok net çizilmiş. Evet, kabartmalar çok belirgin. Aslan figürleri diğer Anadolu uygarlıklarında ya da eski uygarlıklarda çok sık karşılaştığımız bir figür. Arkadaşlar bakın şurada gördüğümüz dikili taşlarda 2 tane erkek tilki kabartması görüyoruz doğal büyüklükte. Sanki ikisi de aynı sanatçının elinden çıkmış gibi. Buraya gelen ziyaretçilerin üzerine atlar pozisyonda duruyor. Bu alandaki buluntuların bir kısmı da Şanlıurfa Müzesi'nde koruma altına alınmış. İsterseniz onlar da gidip orada inceleyelim hep birlikte. Evet, gidelim hocam. İncelememize buradan devam edeceğiz. Biz bu halkanın Göbekli Tepe'de bulunduğunu ve kireç taşından yapıldığını biliyoruz. Acaba bu halkanın işlevi ne olabilir? Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam Nevşehir'de Hacı Bektaş Türbesi'nin yakınlarında delikli bir taş bulunuyor. Evet. İnsanlar delikten geçerek günahlarından arınacaklarına inanıyorlar. Evet. Belki bu da böyle bir amaçla yapılmış olabilir. Göbekli Tepeliler aramızda mı yani? Hayır hiç alakası yok. Bahsettiğin delik taş doğal bir oluşum ama buradaki özel yapım bir sanat eseri. Göbekli Tepelerin inançları ile ilgili burada başka buluntular var. Şimdi onlara bakalım. Merakımız daha çok artacak. Hocam burada totem direği adı verilen heykeli görüyoruz. Zarar görmüş olan başı hayvanın vücudu insana benziyor. Dinler tarihi profesörü Karl Luckert de bu heykele aslan adam totem direği adını vermiş. Bu heykeli insan ömrünün 3 temel evresini temsil ettiğine dair yorumlar da var. En altta çocukluk evresi, ortada gençlik evresi, en yukarıda da olgunluk evresi. Hocam alttaki çocuk da sanki bir kap tutuyormuş gibi görünüyor. Aynen, iyi söyledin. Neolitik dönemde çocuğa dair pek fazla bulgu yok. Burada çocuğun temsil ediyor olması da ilginç bir örnek. Sanki heykelin iki yanında yılanlar kıvrılıyor gibi. Bakın. Yani insan ellerine dikkat edin bakın. Alttaki çocuk eli, Parmaklar üstteki zaman göbekte geçtikçe toplanmış değişmiş. ve büyüyor. Evet. Evet. Yani o benim dediğim yorum sanki mantıklı gibi. Arkadaşlar şimdi burada insan başı heykelleri görüyoruz. Şu gördüğümüz heykel kireç taşından yapılmış. 23 santim ve 11.500 yıllık. Buna benzer başka bir heykel de bulunduktan bir gün sonra maalesef kaybolmuş. Ay inanmıyorum ya. 12.000 yıl durdu hiçbir şey olmadı. Bulunduktan bir gün sonra kayboldu öyle mi? Evet. Bu tür olaylar Türkiye'de ne yazık ki çok sık oluyor. Şurada da kireç taşından oluşmuş 3 boyutlu, dişlerini gösteren yırtıcı bir hayvan heykeli görüyoruz. Uzunluğu da 32 santim. Hangi hayvana benziyor? Kurt olabilir mi? Güzel tahmin. Klaus Schmidt de kurtulabileceğini söylemiş. Aynen. Göbekli Tepe kazı alanında bulunduğunu söylediğimiz tek kadın figürü işte bu. Popüler kaynaklar bunun doğum yapan bir kadın figürü olduğunu söylüyor. Schmidt ise bu figürün cinsel temayı betimlediğini söylüyor. Alanda gördüğümüz gibi bu iki aslanlı yapı arasında bulunması arkeologlara göre önemli olduğunun bir göstergesi olabilir. Anadolu Neolitik'inde buna benzer başka hiçbir figür bulunamamış. Evet, Neolitik dönemde buna benzer bir çizimin olmaması onu daha da gizemli hale getiriyor.
Eğer gerçekten bu tasvir bir doğum sahnesine ait ise Neolitik dönemde biz doğum yapan tarihçi figürleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Çünkü doğum bolluk ve bereketi temsil ediyor. Peki erkeğe dair bir bulgu var mı? Schmidt'in kitabında bakın tam burada bir ikifallik proton heykelciği var. Şu anda sergilenmemiş. Depoda. Sanırım depoya kaldırılmış. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi burada gördüğümüz insan heykeli ise yaklaşık 11.000 yaşında ve bunun şimdiye kadar bilinen en eski heykellerden biri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Urfa adamı da dedim. Gerçekten dünyanın en eski heykellerinden biri bu mu? Evet, güçlü olarak ortaya çıkarılmış bilinen en eski heykel bu. Gözleri ne kadar ilginç. Gözleri siyah obsidyen taşından ama bunun bulunuşu daha da ilginç. 1980'li yıllarda Şanlıurfa'nın eski kent merkezinde bir bina altı garaj yapımı sırasında tesadüfen bulunmuş. Boynunda da sanki üçgen bir kolye var değil mi? Arkadaşlar, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeki incelemelerimizi tamamladık. Tabii Göbekli Tepe ile ilgili buluntuları incelememizi tamamladık ve alana tekrar döndük. Ben şahsen çok şey öğrendim ve çok etkilendim. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Benim için de aynı şey geçer. Gerçekten ben çok etkilendim. Özellikle hocam gelmeden önce sizin sürekli mekanı görmek konusundaki ısrarınızı şimdi anlıyorum. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Böyle devasa ve muhteşem bir yapı ne amaçla ve nasıl inşa edildi? Göbektepe'nin yapılış amacı konusunda farklı teoriler bulunmaktaysa. Bazı arkeologlar burasının bir tapınak olduğunu öne sürüyor. Diğer bazı arkeologlar ise burasının bir yerleşim yeri olduğunu, kazılar sonucu ortaya çıkarılan yerin ise seküler bir toplanma alanı olduğunu söylüyor. Yani gözlem evi olduğunu söyleyenler bile var. Yağız'ın çok güzel özetlediği görüşleri kanıtlarıyla ve tek tek ele alalım ama bunun için alanın değişik yerlerini tekrar gezmemiz gerekecek. Hocam bir saniye, kanıtlar dediniz de aklıma geldi. Şimdi anlatmasam olmaz. Bertrand Russell anlatıyor. Bir sabah uyandığımda gazetelerde öldüğüm haberi çıkmıştı. Bunun üzerine eldeki verilere baktım, ilgili kanıtları araştırdım. En sonunda haberin yanlış olduğu kanısına vardım. Ölmemiş yani.